İyi geceler. Son Söz Televizyonu canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğum Sayın Yıldırım Koç hocamız. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Bugün 23 Nisan. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz. Siz birkaç şey söylemek isterseniz buyurun tabii ki. Yani bizim tarihimizde gerçekten dönüm noktalarından biri. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki mücadele dünyada örneği çok az görülen demokratik devrim süreçlerinden biri. Ankara'da bir meclisin oluşması ve Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi kararlarından sonra milletin egemenliğinin ön plana çıkarılması bizim açımızdan bir dönüm noktası. Yani demokratik devrimin dönüm noktalarından biri. O nedenle ben bu vesileyle Mustafa Kemal Paşa'yı, arkadaşlarını başta İsmet Paşa olmak üzere saygıyla, rahmetle anıyorum. Onlar olmasaydı gerçekten bir Türk olarak bugün bu topraklarda yaşama imkanım olur muydu diye hep sorguluyorum. O nedenle 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, 29 Ekim'de, 26 Ağustos'ta hep açıkçası saygı, sevgi ve şükranla anıyorum onları. Evet, savaş kahramanlarımızı ben de saygıyla anıyorum. Ben de bu toplumda bir kadın olarak bu noktada bile yani bu yaşıma kadar bile rahat bir nefes alabildiysem bunu Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçlu olduğumu düşünüyorum. Özellikle Atatürk'ün aydınlanmacı devrimlerine borçlu olduğumu düşünüyorum. Çocukluğumuzu hatırladığımız zaman 23 Nisan önemliydi. Sokaklarda yürüyüş yapardık. Siyah beyaz önlüklerimiz vardı. Ama bence daha mutluyduk, öyle düşünüyorum. Şimdi bu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul baskınları nedeniyle bence gün yüzüne çıkan bir şey oldu. Çocuklar da çok mutlu değil bu ülkede. Ona üzülüyorum. Herhalde biz iyi bir dönem atlatmışız diyorum hocam. Öyle gerçekten, yani ben 50'li yıllarda ilkokula gittim. 56 yılında yavru kurttum. Trompet çalıyordum. O yıllar öyleydi. Ama gerçekten bu kapitalizmin gelişmesi ve son Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde bir toplumsal ilişkilerde ciddi gerileme, bireycileşme, Anadolu'nun çok sade yaşama ve yardımlaşma geleneği vardır. Onun büyük ölçüde ortadan kalktığı, güvenin ortadan kalktığı, insanların yardımlaşarak değil birbirinin tepesine basarak yükselmeye çalıştığı, ne kadar çok tüketirse o kadar çok mutlu olduğunu zannettiği bir döneme geldik. Bunlar çok kötü. Hem kapitalizmin hem son yıllarda siyasal iktidarın uyguladığı politikaların sonucu. Bu nedenle bu okul saldırıları da yani Türkiye'de geçmişte hiç olmadı. Hedef gözetmeksizin insan öldürmeye çalışan bir gençten söz ediyoruz. Çok üzücü. Evet. Yani kaç yılda bir bu hatalar giderilebilir, bu olumsuzluklar, bu çürüme eğilimleri tersine çevrilir ve Atatürk döneminin o umut bağladığı gençliğe nasıl döneriz? Açıkçası ciddi kaygı verici. Yani Atatürk'ün o Türk gençliğine hitabındaki gençlik yok bugün. O yıllarda işçiler bu kadar bilinçli değildi, memurlar farklıydı. Köylü genellikle köyle sınırlı bir dünyaya sahipti. Atatürk'ün umudu da gençlikti. Yani o açıkçası işçi sınıfı diye bir güvenebileceği güç yoktu. Ama şimdi keşke yani Atatürk'ün umut bağladığı gençliğimiz yeniden oluşsa. Belki o zaman ileriye daha umutla bakabiliriz. Evet hocam, öyle umuyoruz. Hocam, sizin yazı dizilerinizden başlayacağız. Tabii 60'lı 70'li yıllar çok önemli. Bugüne gelmemizin önemli bir temel taşı, temel adımlarıydı belki de. Belki sizinle daha sonra 80'leri de 90'ları da hani inceleriz bu açıdan. Umuyorum öyle olur. Yani 60'larda 70'lerde kalmadı tabii ki bazı şeyler. Ancak orada ciddi bir İslamcı yapılanma oluştu. Yani sizin yazılarınız hakikaten çok önemli bu açıdan. Ben çok dikkatle takip ediyorum. O kişileri inceledim mesela. O kişilerin hayatlarını inceledim. Yazılarda Evet. ismi geçenlere baktım. Şimdi hocam, İslamcı milliyetçilik geliştiriliyor yazınız vardı.
Şimdi oradan istiyorsanız başlayalım. Tabii bu 60'larda hani siz geçtiğimiz programda Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiğini ve işte Evet. sağcılık, solculuk kavramlarının sokuşturulduğunu buraya ve bunun üzerinden işte sağcıların bir takım hani sağcılara bir takım güzellemeler yapılırken solcuların belki de lanetlendiğini hani şey mecazi olarak söylüyorum anlatmaya çalıştınız. Bu hocam o dönemlerde peki o dönemlerin solcuları ne yapıyordu? Ben hani aklıma gelen ilk soruyla başlayayım. O dönemde bu konuda nasıl bir tepki gösterdiler? Güçleri yetti mi bunlara? Neler yapıldı? Ve o dönemi yine kısaca sizden alalım. Yani bir kere bu konuyu tartışmamızın bir nedeni var. Hani tarihsel bir geriye dönüp bakalımın ötesinde bugüne yansımaları nedeniyle o dönemi tartışıyoruz. Mustafa Kemal Paşa döneminde milliyetçilik, Türk milliyetçiliği, ilerici, geleceğe umutla bakan, anti-emperyalist, anti-emperyalist olmakla kalmayıp aydınlanmacı, demokratik devrimi de gerçekleştirmeye çalışan bir anlayıştı. Yani Atatürk milliyetçiliği böyle bir anlayıştı. Fakat daha sonra Atatürk'ün vefatının arkasından özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş başladığında çok sistemli bir biçimde Atatürk'ün bu milliyetçi, devrimci milliyetçi anlayışı yıpratıldı ve onun yerine önce milli ve manevi değerler, arkasından milliyetçi mukaddesatçılık diye bir anlayışı geliştirip daha sonra da kademe kademe bu mukaddesatçılığın yani İslamcılığın milliyetçiliğin iyice önüne geçtiği, Türk kimliği yerine İslam kimliğinin ön plana çıktığı bir süreç başladı. Yani 1960'lı yıllarda bunu çok net gördük. O dönemde şöyle bir anlayış var. Özellikle Amerika'nın yerleştirmeye çalıştığı Türkiye'nin en büyük düşmanı komünistlerdir, Sovyetler Birliği'dir. Sovyetler Birliği'ne karşı Türkiye'yi koruyacak olan güç de Amerika Birleşik Devletleri'dir. O zaman siz bu ülkede ayakta kalmak istiyorsanız, varlığınızı korumak istiyorsanız Amerika ile yakın bir işbirliğine gireceksiniz. Bu çerçevede de bu Atatürk'ün anti-emperyalist, ilerici, milliyetçilik anlayışı yerine halkın bu konudaki bilgisizliğinden de yararlanarak dini duyguları istismar edeceksiniz, sömüreceksiniz. Yani bu Türkiye'de bu anlamda Atatürk milliyetçiliğinden sapış 1950'lerde başlamıştı, 60'larda öne çıktı. Peki buna karşılık sol o yıllarda yani 61 aralığında Doğan Avcıoğlu Yön dergisini çıkartmaya başlıyor. 62 sonunda Doğan Avcıoğlu ekibi Türk sosyalizmini savunan bir anlayışla Sosyalist Kültür Derneği'ni kuruyor. O ara 1960'lı yıllarda Şevket Süreyya Aydemir Yön'de yazmaya filan başlıyor. Bunların da hep vurguladıkları biz milliyetçiyiz. Sosyalistler milliyetçidir. Sosyalist demek vatan haini demek değildir. Onu vurgulamaya çalışıyorlar. Ama kritik nokta şu. O yıllarda Türkiye Amerika'nın kontrolü altına ciddi biçimde girmişti. Yani genç arkadaşların bilmesi mümkün değil. 1962'den sonra Türkiye'ye Amerikan Barış Gönüllüsü adı altında 1200 görevli geldi, 1200 kişi. Bunlar okullarda öğretmen, sağlık birimlerinde sağlıkçı gibi çalışıyorlardı. Türkiye'nin yapısını anlamaya çalışıyorlardı, anket uyguluyorlardı. İkincisi, 62'den itibaren Amerika'nın bir AID dediğimiz Uluslararası Agency for International, Uluslararası Yardım Örgütü dedikleri Amerikan istihbaratının kontrolü altında bir yapısı vardı, AID. Bunlar Ankara'da Cinnağı çıkarken sağ tarafta şimdi bir üniversiteye devredildi. Bir bina vardı. O merkezleri oraydı. Bunlar 1960'lı yıllarda yüzlerce sendikacıyı ve bürokratı Amerika'ya götürdüler. Şimdi yurt dışına çıkmak bugün birçok insanın yaptığı, bildiği bir olay. Ama 1960'lı yıllarda uçağa bineceksiniz, Amerika'ya gideceksiniz. Sizi orada büyük otellerde ağırlayacaklar. Bir de cebinize para koyacaklar. Yani mesela Türk sendikacılığının kötü sayfalarından biri
600 dolayında sendikacıyı bu şekilde götürdüler. Öyle 3 gün falan değil. 1 ila 3 aylık sürelerle. İnsanları etkiliyorlar. Yani tamam, birçok insan gitti diye ajan majan olmadı ama dostluklar kuruldu, bu insanların zaafları tespit edildi, gerektiğinde Türkiye'ye döndüklerinde arandıklarında doğru bilgiler verdiler filan ve o süreçte de bunlara belirli anlayışlar da aktarıldı. Pek de zarar görmediler. Sovyetler Birliği ile o yıllarda Soğuk Savaş devam ediyor. Yani Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nden niçin ve nasıl korktuğunu daha önceki programlarda konuşmuştuk. Yani şöyle bir tarih çizmek gerekirse 1972'ye kadar Soğuk Savaş var. 1946'da filan başladı. Soğuk Savaş'ın bitme dediğimiz dönüm noktasına 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında Stratejik Silahlar Sınırlandırma Antlaşması imzalandı. SALT 1 diye bilinen. 1975 yılında da Helsinki Nihai Senedi imzalandı. Ama 1960'lı yıllar Soğuk Savaş yılları. Buna rağmen biz o dönemde Süleyman Demirel döneminde Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirdik. Sovyetler Birliği Türkiye'de 6-7 tane çok büyük altyapı yatırımının finansmanını üstlendi. Yani Atatürk döneminde Kayseri Sümerbank, Nazilli Sümerbank'ı Sovyetler yapmıştı. Ama 60'lı yılların ikinci yarısında 65'ten sonra İskenderun Demirçelik, Seyitşehir Alüminyum, Ali Ağa Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit, Trabzon'da bir kereste fabrikası filan. Bu süreçte ama Amerikalılar Türkiye'nin Sovyetlerle bu yakınlaşmasını önlemek amacıyla e, Türk milliyetçiliğini İslamcı bir e, hakimiyet altına sokup Sovyet düşmanlığını komünizm düşmanlığında kullanmaya çalıştılar. Şimdi ismini vermeyeyim. 60'lı yıllarda bir ajans var. Benim ülkücü arkadaşlarım da var. Biri de MİSK'in genel sekreteri Mete Beşendi, abi dediğim biriydi. Bir de hala çok sevdiğim bir geçmişte ülkücü harekette etkili olmuş bir arkadaşımız var. Bir gün üçümüz konuşuyoruz. Bu 1960'lı yıllarda bir kuruluştan söz ettiler. Çok sayıda antikomünist yayın çıkarmış bir kuruluş. O kuruluşun o ikisi de biliyor Amerikalılarla nasıl iç içe olduğunu filan anlattılar. Şimdi ismini vermek istemiyorum ama Öyle mi? 1960'lı yıllarda çok yaygın kitap çıkartan, antikomünist yayın çıkartan filan bir kuruluş. Yani bu tür Amerikalılarla birebir çalışan bazı kişiler Sovyet karşıtı politikaları oluştururken ve bunun propagandasını yaparken bu milliyetçiliğin de içini boşalttılar ve Amerikancılık yaptılar. Yani bir milliyetçi Türkiye eğer açıkçası bağımsızlığını yitirecek şekilde ülkemiz Amerikan üs ve tesisleriyle doluyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzman diye Amerikalılar varsa, Seferberlik Tetkik Kurulu'nda Amerikalılar varsa, Milli Evet. Savunma Ordumuzun yapısı ona uygun değiştiriliyor. Bir milliyetçinin buna tepki duyması lazım. Ama hep kafalarında şöyle bir anlayış var. Bu komünistler çok tehlikelidir. Kötünün iyisi ehveni şer budur. Yani eski ülkücü arkadaşlarla konuştuğumda onlara şeyi soruyordum. Ya 60'lı yıllarda yani niye bu kadar Amerikancıydınız? Hep söyledikleri şu. Yani Amerika bizim tamam beğendiğimiz bir yapı değil ama Sovyetler öyle büyük bir tehdit ki Amerika ile birlikte olmaktan başka çaremiz yok. Böyle bir anlayışları vardı. Çok ürkünç. Esasında bir İlginç hakikaten. bir kitaptan bir bölüm okuyayım size. Tabii. Bu yani nasıl böyle bakıyorlardı filan diye onu anlamak açısından. Bu özellikle milliyetçilik konusundaki tavır. Bir dosya arıyorum şöyle. Bu son Bu yazılarınızda bahsetmiş miydiniz hocam? Son yok, hayır, yazılarınızda hayır. var mı? İşte bu 1960'lı yıllarda
Aykut Edibali diye bir beyefendi vardı, öyle Evet, söyleyelim. evet, tanıyorum, Bu evet. çok etkiliydi Aykut Edibali. Bu Aykut Edibali'nin çevresindeki bir grup o dönemde sağın dev genci filan gibi algılanırdı. Bu çok da etkiliydi. Yani şimdi Millet Partisi olarak devam ediyor. Beyefendi vefat etti. Hayatta değil filan ama o dönemde böyle bir ürkütücü tablo vardı onların gözünde. Onlardan biri bir kitap yayınladı. O kitabın bir bölümünde o yıllarda Türkiye'ye nasıl baktıklarını filan anlatıyordu. O kitaptan o bölümü arıyorum. Ee, Yani açık açık şey söylüyor. Yani biz komünistlerin Türkiye'de çok etkili olduğunu hep düşünürdük. Ama öyle olmadığını ancak şimdi görüyoruz filan diye anlatıyorlardı. Neyse şimdi bulamadım. Bulursam göstereyim. Yani diyor ki bu eğer seçimler falan olursa biz bu işi kaybederiz. Onun için Amerika ile birlikte davranmamız gerektiğini düşünüyorduk. Filan diye anlatıyorlar. O yıllardaki hava buydu. Onun için de İslamiyet'i de bu amaçla halkın tepkilerini kontrol altına almada kullandılar ve yani şöyle çok 60'lı yıllarda çok yaygın saldırılar var. Ha buldum şeyi bakın. Şöyle bu beyefendi Süleyman Kocabaş o dönemde Aykut Edebali'nin hareketine Yeniden Milli Mücadele Hareketi deniyordu. 1960-80 dönemindeki anılarını yazmış Süleyman Bey. Bu 2004 yılında yayınlanan bir kitap. Şöyle diyor mesela, milliyetçi gençlik olarak 1965-1980 zaman diliminde hep komünizm ha geldi ha geliyor öcüsü ile yatıp kalkmıştık. Milliyetçi olmak için komünizme karşı olmak bize yetiyordu. Amerika'nın Avrupalı dostlarına olduğu gibi Türkiye'li dostlarına da kızıl tehlikeyi göstermesi gerekiyordu. Gösterdi, onu anlatıyor. Amerika'nın karşı gibi göründüğü, esasında karşı olmadığı komünist terör onun can simidi olmuştur. Şeytanı olmuştu. Şeytanlı oluşu komünizm tehlikesi söylemi etrafında menfaatlerinin daha iyi korunacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu. Şöyle demiş, benim için çok ilginçti o. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin yasal hale gelip seçime giren partiler arasından 55 bininin oyunu alıp sondan birinci parti olması karşısında gerçekten irkildim diyor. 1960'lı yıllarda üstelik dünya ve Türkiye'de solun, sosyalizmin en popüler olduğu bir zamanda Türkiye'de Türkiye Komünist Partisi'nin legal uzantısı olarak kamuoyunda tanımlanmış tipin en fazla 1965'te 276 bin oy alması, hatta mütakip seçimlerde bunun giderek düşmesi beni yeni değerlendirmelere itti. Olmayan bir tehlike karşısında manipüle edilip kullanılmıştık. Bizi Amerika kullanıyordu. Resmi düzen kullanıyordu. Komünizm gelecek korkusuyla kahrolsun Amerika diyemiyorduk. Korku bizi ordu ve polisi sığındırmıştı. Antikomünist beyanat veren devlet adamlarını kahraman, ardından gidilecek adam olarak görüyorduk. Düzen de kendisini yaşatmak için kızıl canavar geliyor ha sizi yutar bana sahip çıkınızla manipüle etmişti. Öyle ki bu etkilerle bazı sağcılarımız Amerika'dan çok Amerikancı, düzen yanlılarından çok düzenci olmuştu. Bunu yazan Süleyman Bey 2004'te basmış kitabını. İnançlı, Müslüman, o yıllarda bu yeniden milli mücadele hareketi içinde yer almış ama yaşayarak belli şeylerin ileri daha sonraki yıllarda farkına varmış. Yani bir kere 60'lı yıllar dediğimiz bu var ve müthiş saldırılar var. Yani bizde solda milliyetçiliğe düşman yapan birkaç unsur var. Biri TÖS'e ve Türkiye İşçi Partisi'ne yapılan saldırılar. İkincisi
bu Kürtçülük olayı. Yani 1967'den itibaren Türkiye'de bilimsel sosyalizme ilişkin temel kitaplar yayımlanmaya ve dergiler çıkmaya başlayınca çok genç o insanlar o dönemde. Eski TKP'den de devrolunan fazla bir miras yok. Yani Mihri Belli var, Doktor Hikmet Kıvılcımlı var, Reşat Fuat Baraner var ama öyle bir ciddi çeviriler, tartışmalar falan yok. Herkes kendi başına bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. O zaman bu ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı diye saçma bir ilke vardır. Esasında sosyalist harekette çok tartışılan ama bu işleri az biliyorsanız kapılıp gidersiniz. Onun için Kürt milliyetçiliğin peşine takıldı solcular. Kürt milliyetçiliği gerici bir milliyetçiliktir. Türk milliyetçiliği devrimci, ilerici bir milliyetçiliktir. Ama Kürt milliyetçiliği gericidir. Kürt milliyetçiliğin peşine takılınca, şeylerde saldırınca bu milliyetçi mukaddesatçı cana kendilerini milliyetçi olarak gösterince bizde milliyetçilik aleyhinde solda bir hareket başladı. Saldırılar çok. Tipe önce saldırdılar. Tip 1961 13 Şubat'ında kurulmuştu. Kurulduğunda sendikacılar, sosyalist nitelik falan yoktu. Yani şeydi açıkçası pek bu işleri bilmeyen sendikacıların milletvekili seçilebilmek amacıyla kurdukları bir partiydi ama 8 ya da 9 Şubat 62'de Mehmet Ali Aybar tipin başına geçtikten sonra sosyalist bir nitelik kazandı. Hemen arkasından da tipe saldırılar başladı. Mesela birkaç örnek vereyim. 1962 Şubat'ında Mehmet Ali Bey başkan oldu. Arkasından Nihat Sargın, bir süre sonra Behice Boran, bir süre sonra Sadun Aren. Yani bu 4 kişi de eski TKP üyesi ama o yıllarda daha mutedil bir çizgi izleyen insanlardı. Mesela 11 Kasım 1962'de İstanbul'da Sultanahmet'te Beyaz Saray diye bir yer var. Daha sonraki yıllarda da epey devam etti filan. Orada bir toplantı düzenledi DİSK demişim, Türkiye İşçi Partisi. Anayasaya aykırı yasaların kaldırılması ve faşizme karşı güç birliği diye bir toplantı. Mesela bu toplantıyı işte milliyetçi mukaddesatçılar bastılar. Arkasından hemen kısa bir süre sonra, bir ay sonra 9 Aralık 62'de TİP'in İstanbul Şişli'de ilçe örgütünün açılış töreni var. Ona saldırdılar. Mehmet Ali Aybar Adana'ya gidiyor 63 başında, orada saldırıyorlar. TİP'e sürekli saldırılar var. Yani bir liste çıkarttım ben, önümüzdeki dönemde herhalde yayınlarım. O liste akıl almaz şeyde. Fakat öldürme olayı pek yok. Basıyorlar, dövüyorlar filan. Öldürme olayı e, şimdi ben Amasya'da uzun süre kaldım. Türkiye İşçi Partisi'nin Amasya İl Başkanı vardı, Şerafettin Atalay. Şimdi hani Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay'ın amcasıdır. Yani onlar Amasya'da büyük bir aileydi. Şerafettin Atalay 27 Ocak 71'de Amasya İl Başkanı iken Türkiye İşçi Partisi'nin silahla öldürüldü. Yakalandı mı ondan bile emin değilim. Ama Can Atalay'ın tam adı zaten Şerafettin Can Atalay'dır. Çok yiğit, mücadeleci bir genç. Amcası, bir başka amcası Şerafettin, Abdurrahman Atalay, Şerafettin Atalay'ın küçüğüydü. Abdurrahman Atalay benim eski arkadaşım. Ama Şerafettin Atalay 71 Ocağı'nda mesela öldürüldü. Şimdi tipe yönelik genellikle saldırılar dayak atma, engellemeyle, ama TÖS akıl almaz bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi TÖS şöyle, yani benim işte 72'den beri sendikalarla uğraşıyorum ben. Hani işte 26 yıldır hocalık yaptım. Bana biri sorsa Türkiye'de bugüne kadarki en başarılı sendika hangisidir diye, benim vereceğim yanıt hiç kuşkum olmadan Türkiye Öğretmenler Sendikası'dır. Türkiye Öğretmenler Sendikası 1965'te kuruldu. 1971'de 12 Mart müdahalesinden sonra Eylül ayında 71'de anayasa değiştirildi ve memur sendikaları kapatıldı ve yeniden kurulması yasaklandı. Bu süreçte
Yani bir gün fırsat olursa konuşuruz. En fazla iz bırakan Türkiye Öğretmenler Sendikası. Akıl almaz bir cesaretleri var. Üye sayıları 72 bine kadar çıktı. O dönemde Türkiye'deki toplam öğretmen sayısı 140 bin, TÖS 72 bin üyeye kadar çıktı. 15-18 Aralık 1969'da da 4 günlük bir genel grev uyguladı. Köylerde bunlar çoğu köy enstitüsü mezunu. Epeysin yani bir kısmını tanıma imkanım oldu bu köy enstitülü TÖS'lülerin. Fakir Baykurt'ta 12 Mart'tan sonra ben ODTÜ'de öğrenciyken Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı ODTÜ'de. Ben kişi olarak tanımıyorum. Damadını falan tanıyordum ama çok yiğit insanlardı. Köylerde o köy enstitülerinin cesaretiyle gericiliğe karşı Atatürk devrimlerini yerleştirmeye gidiyoruz diye gidiyorlardı. Mesela bir iş yerinde grev olduğunda bütün işçi çıkar. Bir sürü işçi bir aradadır. Bu öğretmen bir kişi ya da iki kişi şehrin çok uzağındaki bir köyde o köyün ağasıyla, o köyün tefecisiyle, o köyün gerici yapılarıyla mücadele ediyor, ürkütüyor ve müthiş Amerikan karşıtı bir politika izliyorlardı. Yani TÖS bu anlamda barış gönüllülerine karşı mücadeleler etti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki Amerikan uzmanlarına karşı mücadele verdi. O nedenle de Amerika ile yakın ilişki içinde olan milliyetçi mukaddesatçıların hedefi oldu. Yani 60'lı yılları anlamak istiyorsak bu TÖS'e yönelik bazı saldırıları en azından hatırlamakta yarar var. Mesela 17 Ocak 67'de Horasan'da bu Erzurum Artvin yolunda bir ilçedir Horasan. Orada büyük bir kitleyi harekete geçirdiler. Orada TÖS'lülere saldırdılar. Konya'da 1968 yılında 23 Temmuz'da bir bu milliyetçi mukaddesatçı ekip 1700-2000 kişi kadar bir grup topladılar. TÖS'ü, Öğretmen Derneği'nin lokalini, o dönemde ilerici yayınlar satan yerleri filan bastılar, perişan ettiler. Bolvadin'de, Afyonkarahisar'da 10 Ekim günü 1969'da 700-800 kişilik bir grupla TÖS lokalini bastılar. Bunları hep yapanlar işte Komünizmle Mücadele Dernekleri, Milliyetçi Öğretmenler Derneği filan onlar hareket ediyorlar. Onun arkasından Birecik'te 15 Ekim 68'de Fakir Baykurt'a yönelik bir saldırı var. Fakir Baykurt yani epi parça yani sürekli taş anılarında şöyle anlatıyor Fakir Baykurt. Taş, tuğla, kerpiç parçaları savuruyorlar. Dolu gibi yağıyor başımıza. Sırtıma, belime, başıma kaç tuğla, kaç kerpiç parçası taş yedim bilmiyorum. Kimi bir tekme savurup geçiyor. Tam kuyruk sokumum üstüne geliyor tekmeler. Çok acı duyuyorum. Çok mahcup oluyorum. Ben kaçamıyorum. Onlar koşuyor. Vuran biraz geri gidip sırayı öbürüne veriyor. Başıma yeniden bir taş. Sonra bir tuğla geldi. Yıkıldım. Korumaya çalışan polis bir iki daha yiyeyim diye kolunu kaldırdı. Bu öğretmenin uyandırma görevi diye Fakir Baykurt'un anılarında. Yani gerçekten ölümden dönüyor Fakir Baykurt. Yozgat'ta Boğazlıyan'da 1969'da büyük bir saldırı var. En önemlisi de ben Kayseri'yi de bir miktar biliyorum. TÜS'ün ikinci genel kurulu Kayseri'de toplandı. 7-9 Temmuz 1969. Kayseri'de o zaman şimdi yok herhalde bir Alemdar sineması vardı. Alemdar sinemasında 700 kadar delege var, 200 kadar da konuk var. Genel kurul başlıyor. Genel kurul başladıktan bir süre sonra e, özellikle çocukların ellerine Molotov kokteylleri falan vermişler. Genel kurulun toplandığı sinemayı yakmaya çalışıyorlar. Daha önceden de sinemanın koltuklarının altına benzin dolu şişeler falan da yerleştirmişler. Allah İşte Allah. yani akıl almaz bir şey. Yakmaya Çok iyi. çalışıyorlar. Savaşa Bizim gidiyor gibi. Evet, evet. 92 Madımak olayının 30 küsür 34 kişi yerine düşünün ki 700 artı 200 900 kişinin bulunduğu bir sinema salonu yakılmaya çalışılıyor. Evet, evet. Elektrikleri kesiyorlar filan. Yani ben mesela
O dönemde bir rapor var TÖS'lerin hazırladığı. Hocam Demir 60'lı yıllar değil mi? Şu anda 69, 60'lar. 69. Yani 69, yani tamam. 60'lı yıllarda bu milliyetçi mukaddesatçı denilen kesim Amerika'nın Türkiye'de Amerikan karşıtlığını önlemek amacıyla TÖS'e saldırttığı bir operasyon var. Yani resmen Amerika işin içinde. Çünkü mesela Türkiye İşçi Partisi her tarafa gidemiyor Amerikan karşıtlığı için. O zamanlar bir Amerikan hayranlığı falan da var. Ama TÖS her yerde. Dağın tepesindeki bir öğretmende de okulda da bir TÖS'lü öğretmen var ve bunlar bir bölümü köy enstitüsü mezunu. Köy enstitülerinde çok farklı bir eğitim almışlar, çok ataklar, Atatürk devrimlerine inanmışlar, laikliği savunuyorlar, insanların kulluktan kurtarılmasını filan savunuyorlar. O köyün oradaki gerici güçlerin düzenini bozuyor bu adam. O zaman Amerikan karşıtı mesela yani çok ilginç. Yani benim çocukluğumda ilkokulda süt tozu, Amerikan süt tozundan süt yapılırdı. Biz onu içerdik örneğin. Anlattığım 56, 57, 58 filan. Mesela töz süt tozuyla Amerikan süt tozunun okullarda süt yapılıp öğrencilere dağıtılmasına karşı çıkıyor. Barış gönüllülerine karşı kampanya açıyor. Bunlar istihbaratçıdır, Amerikan istihbaratçılarıdır diye. Yani gerçekten Amerika'yı en fazla korkutan Türkiye İşçi Partisi falan değil. Bu TÖS'lüler her tarafta, bir de kendilerine güveniyorlar. O köy enstitüleri geleneği devam ediyor. 19-20 yaşında gençler, üretkenler, ortak çalışmaya alışkın insanlar, sadece öğretmenlik yapmıyor, soğuk demircilik biliyor, arıcılık biliyor, tarımla uğraşıyor köyde. Hani köy hayatıyla da iç içe geçmiş insanlar. E, Bunlar da işte TÖS yapan onlar esasında. Şimdi TÖS dergisinde, gazetesinde yayınlanan şey şöyle aktarıyorum. Demir kapılar kırıldı. Aklınıza gelen her şey bir anda tuzla buz oldu. İç kapıları olanca gücümüzle koruyor, saldırganları içeri sokmamaya çalışıyoruz. Kaya, taşlar, sopalar, demir parçaları, tuğlalar yıldırım hızıyla içeriye fırlatılıyor. Arkadaşlarımızı bir bir yaralayarak yerlere seriyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi fıçılarla, tenekelerle benzin taşıyor. Benzine batırılmış paçavralar, molotof kokteylleri tutuşturulup içeriye fırlatılıyor. Korkunç patlamalar yankı yapıyor. Yer yer alevler yükseliyor ve hızla söndürülmeye çalışılıyordu. Bunların bir sonuç vermediğini gören deliye dönmüş saldırganlar fıçılarla, tenekelerle benzini döküp ateşliyorlar. Alemdar sinemasının yan kapısı koyu kırmızı bir aleve bürünüyor. İşte 900 öğretmenin hayatından tamamen ümidini kestiği an bu andı. Çünkü saldırganlar her haliyle bizleri çatır çatır yakmakta azimli ve kararlı olduklarını kanıtlıyorlardı. Polis var, polis müdahale etmiyor. Sonda asker yetişiyor ve askerler kurtarıyorlar, cemselere bindiriyorlar. Bu ara öğretmenlerin, delegelerin kaldıkları otellerdeki eşyaları falan da yağmalanmış. E, Kentin dışına çıkıyorlar, sivil araçlar geliyor ve öğretmenleri ve misafirleri Ankara'ya taşıyorlar. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi amfisinde genel kurul tamamlandı. Yani 8 Temmuz'da esasında Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kuruluş yıl dönümü. Onu Kayseri'de kutlayalım diye yola çıkmışlar. Böylece ölümden döndüler. Daha sonra da mesela Karaman'da 23 Nisan 1970'te çok büyük bir saldırı var. Uzun uzun şey yapmayayım. İslahiye'de, Gaziantep'te 14 Haziran 1970'te bir seminer düzenleniyor. Ciddi bir saldırı söz konusu. Mesela 15 Temmuz 70'te Yozgat'ta Komünizm Telin mitingi düzenleniyor. Buna saldırı söz konusu. Kula'da 24 Ocak 71'de 12 Mart'a doğru ilerliyoruz. Orada saldırı söz konusu. 31 Ocak 71'de Adapazarı'nda çok büyük bir saldırı var. Onun arkasından da e, Yönetim Mahkemesi'nde yargılandı TÖS'lüler. Fakir Baykurt savunmasında
Ocak-Şubat 1971'deki saldırıları sıraladı. Yani akıl almaz. Şimdi onun için eğer 1960'lı yıllarda yani niye insanlar milliyetçilikten uzaklaştı derseniz, yani öyle bir saldırı var ki şeyden sonra 1975'ten sonra saldırılar silahlı saldırıya ve cinayetlere dönüştü. Yani 1975'te Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir kapışma başlıyor. Amerika'da bu Amerikan üslerinin ve tesislerinin Temmuz sonu 1975'te kapatılmasına tepki olarak Türkiye'de iç savaşı körükledi. 1960'lı yıllarda bu kadar öldürme yok. Ama insanları canlarından bezdiriyorlar. Yani bir yerde bir öğretmeni katlana, bu eski Red Kit'lerde falan vardı. İşte katlana bulayıp tüye bulamak falan gibi böyle. Yani katlana falan buluyorlar. O kadar kötü şeyler yapıyorlar ki. Öldürme yok ama canlarından bezdiriyorlar. O zaman da bunu yapanlar kimler? Milliyetçiler. Çünkü 60'lı yıllarda özellikle 1969'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir e, netleşme var, onu söyleyeyim. Yani 1969'a kadar dediğim gibi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi 69'da CKMP'nin Adana Kongresi'nde adını değiştirip Milliyetçi Hareket Partisi oldu. CKMP bu işlere çok fazla girmiyor. Komünizmle mücadele dernekleri, milliyetçi öğretmen dernekleri, ağırlıkla bu milliyetçi mukaddesatçıların etkili olduğu yerler onlar. CKMP içinde ilginç bir yapı var. Bunların biri de gençlikten sorumlu olan Sayın Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ. Sadi Somuncuoğlu ile biz bir kere Ankara'dan Sivas'a kadar Sivas Üniversitesi'nin düzenlediği bir etkinlikte ikimiz de konuşmacıydık. Sadi Somuncuoğlu Milliyetçi Hareket Partisi içinde önde gelen kişilerden biri. 90'lı yıllarda. Ben de Muzaffer Özdağ'ı öğrenmeye çalışıyordum, Sayın Ümit Özdağ'ın babası. Bu 27 yaşında üsteğmen yüzbaşıyken Milli Birlik Komitesi'ne giren bir kişiydi. Nitelikli biri. Milliyetçi sosyalizmi savunuyor. Yani CKMP içinde sol kanat diyebileceğimiz bir yapının önderi konumundaydı. Saad Somuncuoğlu'na Muzaffer Özdağ'ı sorunca, Muzaffer Özdağ o zaman Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi içinde gençlikten sorumlu başkan yardımcısı. Dedi ki bu o dönemde solcu sağcı kavgalarına hep karşıydı. Hatta dedi dev gençliler eylem yaptığında bizim çocukları onları kutlamaya gönderdi dedi. Yani öyle kavga dövüş yanlısı bir insan değildi dedi. Onun için 1900 bir de yani Milliyetçi Hareket Partisi oluştuktan sonra Muzaffer Özdağ ekibi tasfiye edildi. Partiden ayrılmak zorunda kaldılar ve 69 Kongresi'nde CKMP adını Milliyetçi Hareket Partisi'ne değiştirdi ve işte Türk İslam sentezi, mukaddesatçılığın ağır bastığı bir çizgiye yöneldi. Ama şeyden önce MHP oluşmasından önce CKMP döneminde ağırlıklı militan güç bu milliyetçi mukaddesatçı çizgi, bu yeniden milli mücadeleciler yani Aykut Edibali'nin yapılanması içinde. Yani ben Konya saldırısını ülkücü bir arkadaştan dinledim. O zaman o da bu saldırının içindeymiş filan. Yani oturduk güle güle anlattı, ya böyle böyle yaptık filan diye anlattı. Bu 60'lı yıllardaki Konya saldırısını. Yani 60'lı yıllar böyle acayip bir dönem. Sol baş edemedi. Çünkü arkada Amerika vardı. Devlet de bir taraftan Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirirken, aman ha bu Sovyetler Birliği ile ilişkiler gelişirken Türkiye'de sol gelişmesin diye bir kaygıyla bunların önünü açtı. 70'li yıllardaydı galiba. Rahmetli Süleyman Demirel şey demişti, bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz filan demişti. 60'lı yıllarda dediğim gibi çok öldürme yok ama bu o kadar çok yaygın, baskın, ezme, dövme, öğretmenin kulağını kesiyorlar mesela bir yerde. Olacak şey mi? Yani
Hemen inanç kullanılıyor. İşte mesela bir keresinde işte Kur'an-ı Kerim'i yırttılar, ayaklarıyla ezdiler diye bir laf yayılıyor. TÖS binasını basıyor kalabalık. Ve kalabalık dediğinizde de öyle 50-100 kişi değil, 700 kişi, 1000 kişi, 1500 kişi böyle bir kitleyi harekete geçirebiliyor. Bu süreçte de bizim sol kanat valla etkili olamadı. Yani zaten o yıllarda CHP 65'ten itibaren ortanın solu politikasını benimsedi. 1965 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi içinde sol lafı falan yok. Turan Feyzioğulları falan var oralarda. Rahmetli İsmet Paşa 1965'te biz ortanın solunda bir partiyiz demeye başladı. İşte daha sonra Bülent Ecevit'in genel sekreterliği var. Kemal Satır'la karşı karşıya geldiler. Kemal Satır'ı yendi. O da işte daha sola açık, daha halkçı bir politika izledi ama bu milliyetçi mukaddesatçı ekiple onlar hiç karşı karşıya gelmediler. Karşı karşıya gelenler, çünkü Amerikan karşıtı aktif bir mücadele vermiyorlardı. Burada kritik nokta Amerika. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de solun anti-Amerikan çizginin gelişmesini önlemek için bu işte o Süleyman Bey'in kitabından okudum. Milliyetçi, mukaddesatçı çevreyi etkili biçimde kullandı. Bir de bu yıllarda tabii şey var. 65'te Amerika Vietnam'a saldırdı. Vietnam'da vahşet uyguladı. Mesela 68'di galiba, bir My Lai katliamı vardır. Bir köyü katlettiler. Yaşlı çocuk, kadın Hı filan hı. deme. Bunlar, bu tür şeyler o yıllarda işte televizyon yeni başlamış, yavaş yavaş duyuluyor filan. Halkta bir Amerikan karşıtlığını geliştirdi. Yani 50'li yıllarda Amerika dosttu. Herkes öyle bakıyordu. Üsler kurulduğunda bizi koruyacak diye bakıyordu. Ama 64'ten sonra Başkan Johnson'ın mektubu sonrasında, Amerika'nın Vietnam'daki katliamları filan sonrasında Amerikan karşıtlığı gelişince Amerikalılar da bu milliyetçi mukaddesatçı ekibi destekleyerek, işte o Süleyman Bey'in o Yeniden Milli Mücadeleci okuduğum kitabından parça okuduğum kişi öyle bir tehlike ki bunlar diye, Sovyetlerin de ciddi hataları var o yıllarda. Böyle bir çarpılma oldu 60'lı Evet. yıllarda. Hocam, Ömer Rıza Doğrul bu Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i biraz farklı çeviren diyelim. Yani Evet. daha sonra onlar düzeltilmiş ama şimdi o yıllara gelirsek hani 60'lı yıllarda pek suikast yok dediniz ama şöyle ben hani orada isimlerden yola çıkarak isimleri açtım arka arkaya. 1952'de var yani 60'larda değil ama 52'de Ahmet Emin Yalman'a suikast girişimi olmuş Onu bir mesela. saldırıyor ama kurtarıyor. Onu Evet. yapan kişiyi de Hüseyin, yakalıyorlar. Ankara dışında, İstanbul dışında bir kentteyken Ahmet Emin Yalman. Esasında Amerikancı falan biridir Ahmet Emin Yalman. Yani öyle evet. solcu bir adam değildir. İyi bir gazetecidir. Amerikalılarla yakın ilişkileri olmuş olan bir kişiydi. Hüseyin Üzmez, o zaman Hüseyin Üzmez'i biliyoruz. Lise öğrencisiymiş. Ateş ederek ağır yaralamış. Hüseyin Ha, Üzmez evet. de daha sonra biliyorsunuz o daha sonraki yıllarında en son hani bir taciz olaylarıyla gündeme geldi. Öldü. Bu dinci kesimden diyelim. İktidara yakın, şu anki iktidara yakın kesimden. Bu son yakın dönemde öldü ama o dönemde o genç bir lisedeyken işte Ahmet Emin Yalman'a suikast girişiminde bulunmuş. Şimdi hocam bu hem Kur'an-ı Kerim'in tahrifatı hem o dönemde açılan milliyetçi mukaddesatçı dernekler ve dergiler, onları destekleyen dergiler. Şimdi onların da ben bazı örneklerini buldum. Bunlar tabii sizin o söylediğiniz şekilde desteklenmiş, desteklenmemiş olsa bir sürü dergi çıkarmışlar. Milliyetçi dergiler olarak geçiyor. İşte listesini ben şu anda bir siteden görsellerini buldum en azından. Daha doğrusu siz vermişsiniz sanıyorum kısa yolunu. Evet, milliyetçidergiler.org. Evet, Sanıyorum evet, sizin orada verdiğiniz. çok sayıda Evet. dergi var. Çok sayıda dergi var. Onu da hemen açayım. Hocam bu döneme nasıl bakarsınız? Yani bu Kur'an-ı Kerim'in kullanılması, işte sağcıları cennete gidecek gibi göstermesi, solcuları cehennemlik gibi adeta göstermesi.
Bunlara nasıl müsaade edildi? Yani Kur'an-ı Kerim'in mesela Atatürk döneminde de çevirileri oldu, işte Elmalı Hamdi Yazır gibi. Bunlarla nasıl sürekli olarak oynandı? Daha sonra 70'lerde tekrardan değiştirilmiş sanıyorum, değil mi o? Evet, E, düzeltildi. Yani 80 Düzeltilmiş. Sovyetler çöktükten sonra düzeltmeler yapıldı. Ben de son 2006'nın bir meali vardı, Diyanet İşleri Başkanlığı. İngilizcelerini kontrol ettim. İngilizce'de kitap yayınında Everyman's Library diye çok güvenilir bir yayın evi vardır. Mesela orada çeviri doğru. Ama başka bir çeviride solcu sağcı diye çevirmişler. Yani soldan olanlar, sağdan olanlar diye çevirmişler. Hani İngilizcesinde de bir müdahale var. Onun için bu Kur'an-ı Kerim meallerine müdahale, yani şirk günahı, suçu sadece Türkiye'de işlenmemiş. Şeyleri, diğer dilleri bilmiyorum. Yani İngilizce, ama elimde 3-4 tane Kur'an-ı Kerim meali var İngilizce. Everyman's Library'nin çevirisi eski bir çeviri. 40'lı yılların sonlarında. O mealde yanlış anlamaya yol açacak bir yorum yok. Ama daha sonra ki bir meal, pek de güvenilir olmayan bir yayın evinin mealinde sağdan olanlar, soldan olanlar diye bir çeviri yapılmış. Yani bu sadece Türkiye'de değil. Yani zaten şöyle bir süreç söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri Müslümanlarla komünistler arasında bir ittifak kurulmasından çok korkuyor. Böyle bir ittifak kuruldu mu? Kuruldu. 1917 sonrasında kuruldu. Mesela Endonezya'da Tan Malaka diye bir adam vardır, komünist. O dönemde Endonezya'daki Serakatil İslam diye bir İslamcı örgütle birlikte bir yapı oluşturdular ve emperyalizme karşı İslamcılarla komünistler bir ittifak kurdu. Serakata İslam ile Tan Malaka'nın Komünist Partisi emperyalizme karşı birlikteydi. Fakat o dönemde Sovyetler Birliği'nin bazı hatalarına bağlı olarak Müslümanlar komünistlerden koptu. Neydi? Müslümanlarla komünistleri bir araya getiren karşı devrimci ordular, beyaz ordular Müslüman karşıtıydı. Halbuki Bolşevikler size kendi devletlerinizi kurma hakkı tanıyacağız gibi iyi niyetli ilk başta yaklaştılar. Hazreti Osman döneminden kalan bir Kur'an-ı Kerim galiba Moskova'da Çar'ın elindeydi. Ona el koyup Müslümanlara onu verdiler. Çok değerli bir şey. Hazreti Osman döneminden kalma bir Kur'an-ı Kerim filan diye. Fakat daha sonra hatta Komünist Partisi içinde bir Müslümanlar bürosu kurdular. Muskom diye bir büro. Fakat daha sonra çok ilginç bir biçimde saçmalamaya başladılar. Zorla bazı şeyleri dayattılar o ülkelerde. İnsanların açıkçası kabul edemeyecekleri bazı uygulamaları getirdiler. O zaman Müslümanlar koptu. Yani Müslüman kimliği önde olanlar. Emperyalist güçler de o tarihlerden sonra Müslümanların bu Sovyet hatalarını kullanarak yanına çekmede oldukça başarılıydı. Yani 70'li yıllarda bu yeşil kuşak teorisi dediğimiz uygulama çok öncesinde Sovyetler Birliği'ndeki Müslüman unsurlarla komünizme karşı ve Sovyetler Birliği'ne karşı bir ittifak çabası var. 1960'larda bu çok etkili olarak kullanıldı. 1960'larda. Daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. 1950'li yıllarda Said Nursi'nin bu tür ilişkileri Hı hı, var. hı hı. Geçenlerde kitap fuarında Said Nursi'nin yayınlarını satan bir yere uğradım, bakıyordum. Sağ olsun oradaki çok nazik bir bey işte ilgilendi. Biraz da hani kazanmaya mı çalıştı filan. Dedim ben anlayamıyorum. Okumaya çalıştım ama Said Nursi'nin Risale-i Nur'u. İşte dedi bizim gruplarımız var filan. Dedim ya ama Amerika'ya 1950'li yıllarda Amerika'ya çok sıcak bakıyordu. Vatikan'a bir kitabını gönderdi filan. Benim biraz ilgilendiğimi görünce sağ olsun yine nezaketini bozmadı ama Said Nursi böyle Fethullah Gülen'in işte hocası.
Fethullah Gülen'in Amerika ile bağlantısı biliyor. Hizmet Hareketi denilen şey. Yani Hı doğrudan hı. doğruya casus örgütü ve terör örgütüydü. Fethullahçı Hizmet Hareketi. Yani o yıllardan bu ilişkiler var. Hı Ee, hı. 60'lı yıllar hani yani çok canlı yıllardı 60'lı yıllar. Yani şimdi canlı, her taraf karışık filan da o dönemde Amerika'nın sürekli yeni darbeler aldığı, dünyada birçok ülkede sosyalizm doğrultusunda adımların atıldığı, Afrika'nın birçok ülkesinde o yıllarda kapitalist olmayan yol teziyle birçok Afrika ülkesi sosyalizme yönelme sürecindeydi Sovyet yardımlarıyla filan. Che'nin ölmesi var 67'de. Amerika'da çok büyük savaş karşıtı eylemler var. Mesela şimdi savaş karşıtı eylemler geçenlerde oldu. Bir de 60 tane Amerikan savaş gazisi e, büyük bir gösteri yaptı, tutuklandılar filan. Düşünün ki yüz binlerce kişi 68'de o tür eylemler yapıyordu Vietnam Savaşı'na karşı. Bunlar da Türkiye'ye yansıyordu. Ama işte 60'ların sonlarında bizim sol cenah milliyetçilikten koptu. Yurtseverlik ve vatanseverlik diye iki kavram ortaya sokuldu. Biz milliyetçi değiliz, yurtseveriz, biz milliyetçi değiliz, vatanseveriz diye. Ama mesela Kürt milliyetçiliğine de sıcak baktı. Yani nasıl yurtseverlik ki bölücü Kürt hareketine sıcak bakıyorsun. Nasıl vatanseverlik ki işte Kıbrıs, yani 74'te Türkiye uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanıp Kıbrıs'a çıktığında sol kesim içinde bazıları bu işgaldir filan diye Kıbrıs davasında ülke çıkarlarıyla temelden çelişen bir politika benimsedi. Milliyetçilikten kopuldu. O zaman işte saçmalamaya başlandı yani açıkçası. Hocam, bunun kökeninde tabii McCarthy'cilik türemişti biliyorsunuz. McCarthy'cilikte komünizm karşıtlığı, komünizm işte öcü gibi gösteriliyordu ve bu konuda çalışmalar yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da diğer dünya ülkelerine işte o zaman acımasızlık arttı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sovyetlere karşı bir kutup yarattı aslında o dönemde de. Bir düşmanlık yarattı. Şimdi bizim ülkemizde de bayağı bir çalışmış yani öyle görünüyor. Stratejik konumumuzdan dolayı yani jeopolitik konumumuz önemli bir ülkeyiz tabii ki. Ama bu kadar içine girmişler işin. Şimdi McCarthy'ciliğin etkisi hem onu nasıl görüyorsunuz? Hakikaten bu komünizm karşıtı dernekler kuruldu mesela sizin yazılarınızda da var. Komünizm karşıtı dernekler bunların etkisi ne oldu? O sırada hani bizim daha önceki programlarımızda sizinle bahsetmiştik ama bir dönem bu Türkiye'de sosyalist hareketler bir sekteye uğruyor. O tekrar ne zaman canlanıyor? Bunları tekrardan alabilir miyiz sizden? Yani bir kere Amerika 1900 özellikle 52'de Türkiye'nin NATO'ya girmesi sonrasında NATO'nun Güneydoğu kanadını oluşturduk ve çok sayıda Sovyet askeri birliğini, tümenini Kafkaslar'da bloke eden bir konumdaydık. Amerika bu anlamda Türk askerinin Amerikan askeriyle kıyaslandığında çok ucuza mal olduğunu saptamıştı. Yani bir Türk askerinin günlük maliyetiyle bir Amerikan askerinin maliyeti birbirinden çok farklıydı. Amerika'da bu McCarthy dönemi tam bir paranoyadır ve her türlü ilerici harekete saldıran bir çizgidir. Sanatçılardan hayatın her alanında yani tam bir böyle histeri içinde saldırdılar. Türkiye'de 1950'li yıllarda da öyle. Türkiye'de de öyle. Yani ben 60'lı yıllarda mesela bir iki örnek vereyim size. Bir ortaokul öğrencisi okulda bir yazı isteniyor. Edebiyat dersinde yazı istenir ya öyle. Çocuk da Lenin'le Atatürk'ü karşılaştırıyor ama diyor Atatürk her zaman için daha çocuğu tutukladılar. Bir Aa, genç kırmızı ışıkta gitar çalıyordu. Komünizm propagandası diye tutukladılar. Yani aa, McCarthy'cilik çok ilginç. yani bunlar işte 60'lı yıllarda yaşadığımız olaylar. Yani Allah sınıf Allah. adını kavramını kullanmak bile
yasaktı. Yani o e, baskıyı esasında Doğan Avcıoğlu Yön dergisiyle kırdı. Hı Yani hı. sosyalizm lafının kullanılabilir olması 1961 aralığında Yön dergisinin çıkması sonrasındadır. Ama o McCarthy'ci kafa Türkiye'de işi, yani kraldan çok kralcı yaptı, kralcılık yaptılar burada. Hı Yani hı. şöyle öyle bir komünizm hayaleti yaratıldı ki Doktor Hikmet Kıvılcımlı Elazığ cezaevinde yatmış. Elazığ cezaevi şeyli Tuncelili Hozatlı bir sendikacı abimiz vardı. Onun annesi de Elazığ'da, Hozat'tan Elazığ'a göçmüşler. Doktor Hikmet mahkemeye götürülürken şehirde halk toplanırmış. Ya komünist nasıl bir varlık filan diye. Yani insan değil de nasıl bir şey diye görelim filan diye. Allah Allah. E, Komünist dediğiniz böyle bir şeydi. Yani Komikmiş 12 yani. Eylül'den sonra bile komünist dendiğinde işte vatan haini bunlar zaten. Hani biri ben komünistim dese estağfurullah derdi insanların çoğu. Hı Yok ya, öyle şey olur mu filan gibi. Yani 1960'lı yıllar Evet, e, evet. yani böyle bir dönem. Yani bir taraftan Hocam bir çok de da anarşist derlerdi. Anarşist derlerdi hatta. anarşist, Anarşist diye biraz. tabii. Anarşist de denirdi. Anarşist bile demiyorlardı. Yani Türkiye çok değişim yaşadı. Çok insan feda edildi. Çok insanın hayatı kaydı. Evet. Hayatını kaybeden 75-80 döneminde, yani insan hayatını kaybeden çok rastgele kahveler tarandı. 90'lı yıllarda bu Gazi Mahallesi'ne saldırı falan vardı. Evet, evet, Düşünün evet. ki 1975-80 döneminde, o şimdi tam rakam hatırlamıyorum ama 1980 yılının 8,5 ayında öldürülen, siyasi cinayetlerde hayatını kaybeden insan sayısı 2000'in üzerindedir. Yaralanan da 6000'in üzerindedir yaralanan. Her iki Hı hı. kesimden insanlar öldü. Şeyde 75-80 arasında sol da direndi. Yani kapışmada iki taraf vardı. 60'lı yıllarda e, TÖS'e saldırı oluyor. TÖS'ün yapabileceği bir şey yok. Yani TÖS öğretmenlerin eline sopa verip karşı koyacak. Canlarını kurtarmaya çalışıyor insanlar. Yani 1965-70 arasındaki fark öyle. Ha, bu komünizmle mücadele dernekleri de önce bir 50'li yıllarda kuruluyor. Pek başarılı olamıyor. Sonra Hüseyin Nihal Atsız'ın kardeşi var, Necdet Sancar ve İlhan Darendelioğlu var. Bunların 64'te mi ne kurdukları, İzmir'de kurdukları Komünizme Mücadele Derneği devletin de desteğiyle hızla yaygınlaştı ve birçok bölgede saldırıları düzenleyen bu Komünizmle Mücadele Derneği içindeki ağırlıklı olarak mukaddesatçı ama kendilerini milliyetçi olarak da sunan bir kesim. Onlar saldırdılar. Mesela şimdi Komünizmle Mücadele Derneği de öyle etkili bir dernek falan yok ama bir dönem İlhan Darendelioğlu ilginç bir adamdır. Türkiye'de Milliyetçi Hareketler diye bir kitabı var. Orada bu Komünizmle Mücadele Derneklerinin üye sayılarının nasıl arttığını filan hızla arttığını gösteriyor. Çünkü siyasi iktidarlar da destekledi bu. Yani çok müthiş bir satranç oynanıyor. Ama o dönemi yaşayanların çoğu bunun farkında değil. Değildik hiçbirimiz. Yani işte birileri saldırıyor, birileri bir şeyler yapıyor filan. E, Ama bu 60'lı yıllarda e, en büyük riskleri yaşayan, çok büyük baskıları Allah'ın dağındaki bir köyde tek başına ya da bir arkadaşıyla göğüsleyen TÖS üyeleri o üstlendi o sıkıntıları. Saldıranlar da işte bu tür derneklerde örgütlenmiş ve kolayca harekete geçirilebilen, yani cami basıldı. 78 Kahramanmaraş katliamının öncesinde de aynı hikaye. Cami yaktılar mı? Camiye mi saldırdılar diye bir Hı yalan hı. çıkarılıyor. İşte 78 Aralık ayındaki Kahramanmaraş katliamı gündeme Hı hı. geliyor. Tabii hocam, yani günümüzde de biliyorsunuz camiye ayakkabıyla girdiler diye
bazı provokasyonlar olmuştu ama neyse yani hep benzer sebeplerle kışkırtılarak kitleler işte bu yöne kaydırılmaya çalışılıyor. Yani tabii günümüzdeki iktidar biraz daha orada kalmak için yapıyor gibi. O ayrı da o 80 öncesinde diyorum. Yani 60 50 60 70'ler biraz daha karışık gerçekten. Bu Amerika'nın ve hani müdahalesi veya sizin daha önceki programlarda bahsettiğiniz belki Rusya'nın da işte komünist harekete müdahalesi. Tabii ki Amerika gibi acımasız olmamış ama bu müdahaleleri belki de aşağıdaki insanlar tam göremediler. Yani belli başlı insanlarla görüşülmüş belli ki. O bir gerçek. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani en aşağıdaki insan bilmiyordu bunu herhalde. Yok yok. Yani bir de gerçekten o yıllarda, yani 60'lı yılların başlarını hatırlıyorum. Türkiye'de bir yere bir Amerikalı gittiğinde dostça karşılanırdı. Bizim dostumuz, müttefikimiz filan diye. 65 Hı. sonrasında o hava değişti. Sovyetlerle ilişkilerde bir taraftan ekonomik ilişkilerimiz gelişti. 65 sonrasında Süleyman Demirel, rahmetli Demirel başbakanken, ama o gelişirken devlet diğer taraftan bunların başka işler yapmasını önleyecek tedbirleri alıyordu. Yani fabrikayı kurdurtuyor adama, bir sürü Sovyet teknisyeni gelip çalışıyor, ama diğer taraftan bunlar amana diye alttan alta, yani şimdi mesela kontrgerilla örgütünü şimdi biliyoruz. 12 Mart'ta çıktı ortaya kontrgerilla. Daha önce bilmiyorduk. Ama o yıllarda birçok işin arkasında bu tür, işte eski adı Seferberlik Tetkik Kurulu olan, daha sonra işte Özel Harp Dairesi'ne dönüşen yapılar Evet. falan var. Yani Evet, evet. bunlar, mesela şöyle bir belge benim elime geçmişti. Şerafettin Akova diye bir eski sendikacı vardı. Çok iyi bir sendikacıydı. Demiryolları Federasyonu'nun başkanıydı. Şerafettin, ben bir dönem çok sayıda sendikacı ile sözlü tarih çalışması yaptım. Şerafettin Akova ile de görüştük. Bir başka kanaldan da tanışıyorduk. Bana bir dosya verdi, bu sende kalsın diye. Şerafettin Bey yıllar yıllar önce öldü. O dosyanın içinden e, disk 13 Şubat'ta kuruldu. Diskin kurulmasından bir iki hafta sonra devlet içindeki bu yapılanma, Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kendi birimlerine gönderdiği bir yazı çıktı. Disk Hı. hakkında bilgi toplayın. Disk üyeleri arasında adamınız var mı falan falan diye. Diskin tarihini yazıyorlardı. İşte o dönemde benden de bazı belgeleri istemişlerdi. Ben de o belgeyi de disk araştırmadaki arkadaşlara gönderdim. Kitapta bastılar. Disk tarihi 3 cilt çıktı. Onun birinci cildinde bastılar. Yani o yıllarda bu tür devlet içindeki bazı yapılar bu işlerle yakından ilgili. Yani adım gibi biliyorum ki Komünizmle Mücadele Dernekleri devletin tam kontrolü altındaydı ve Komünizmle Mücadele Dernekleri ya da Milliyetçi Öğretmenler Derneği üyeleri diyelim bir yerde TÖS toplantısını basıyorlarsa devletin bazı kesimleri o basma olayından önceden haberdar ediliyordu, belirli tedbirler alınıyordu veya bu kişiler hakkında dava açılacaksa o iş örtülüyordu. Mesela o Kayseri'de sözünü ettiğim 15-18 Aralık 1969'daki o 900 kişiyi yakma girişiminden sonra bir yargılama oldu. Genç çocuklara kısa bir ceza verdiler. O ceza da ertelendi. Yani düzen bozmaktan. Yoksa siz onu yakmaya çalıştınız. Öyle ki çok insana yönelik bir tehdit, kamu davası. Verilen ceza komik bir cezadır orada. Ve o da ertelendi genç Hı çocuklara, hı. işte toplum düzenini bozmaktan mı ne? Yani demek ki birileri bu 15-18 Aralık 69 Alemdar sinemasına yönelik saldırıda belirli kesimlerin bilgisi, onayı ve örgütlemesi var ki o vahşi olaya katılanlar yargılandıklarında kurtarıyorlar, ceza mesela almıyorlar. Yani şey de Evet. Türkiye'de devletin e, belli yapılarının bu işlerin içinde oynadığı rolü hiç unutmamak gerekiyor. Hocam peki şimdi Kıbrıs Barış Harekatı oluyor. Orada bir kırılma noktası yok mu? 1974'te Kıbrıs'a barış harekatı yapılıyor. Ondan sonra Amerika ambargo koyuyor.
Daha sonra işte sizin de yazınızda var. 1975'te Türkiye'deki Amerikan üsleri kapatılıyor. O zaman o noktada acaba hem devletimiz ayılmadı mı? Yani bu en azından evet sağ sol kışkırtıldı ama çünkü MSP ile CHP'nin bir birlikteliği var. Erbakan Ecevit birlikteliği var. Dayanamadılar mı? İktidarda mı kalamadılar? Yani o nasıl baltalandı o süreç? O noktada Amerikan karşıtlığı gelişmedi mi? Bunu nasıl karşılıyorsunuz o dönemleri? Şimdi bizde sağ cenahta bir Amerikan karşıtlığını savunan unsurlar da var. Mesela Nihal Atsız, Hüseyin Nihal Atsız, Türkçülerin en önemli kişilerinden biri. Zeki Velidi Togay'la birlikte. Nihal Atsız'ın Amerikalılara ilişkin hakaretler içeren öyle yazıları var ki, yani ben bugün onları yayınlasam hakkında dava açılır. Ama Nihal Atsız'ın makalelerini ülkücüler tekrar basıyorlar. O basılan makaleler kitapları içinde Amerika'ya akıl almaz küfürler eden makaleler hala var ama herhalde pek okuyan da yok ki pek farkında değiller. Şimdi Süleyman Demirel'de, Necmettin Erbakan'da, Bülent Ecevit'te görüşler farklı olabilir ama bu devleti savunan insanlardı. Yani Hı beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o görüşüne katılırsınız filan. Şimdi 1974'te Ecevit, yani CHP MSP koalisyon hükümeti, Ecevit başbakan, Erbakan başbakan yardımcısı. Önce Amerika'ya darbe indirdikleri ilk adım haşhaş ekiminin 1 Temmuz 1974'te kaldırılması oldu. Evet. Haşhaş ekimi Amerika için önemli. Amerika'da her şey o kadar birbiriyle bağlantılıdır ki 1968'de Vietnam'ın çok önemli bir askeri saldırısında çok sayıda Amerikalı ölünce, Amerika'da savaş karşıtı gösteriler çok artınca Amerikan istihbaratı uyuşturucu sürdü piyasaya. 1968'den itibaren Amerika'da uyuşturucu yaygınlaştı. Bunun üzerine Başkan Nixon seçimlerde biz bu uyuşturucu Türkiye'den geliyor, Türkiye'de uyuşturucu işini engelleyeceğiz diye vaatlerde bulundu. Demirel'e baskı yaptılar. Afyon haşhaş ekimini yasakla diye. Demirel yasaklamadı. Nihat Erim 12 Mart'tan sonra başbakan olur olmaz önüne haşhaş ekiminin yasaklanması dosyasını getirdiler. Nihat Erim'e de baskı yaptılar. Nihat Erim de o dosyayı imzaladı ve böylece işte Afyon, o Seferihisar, yok Seferihisar değil. O bölge 100 bin dolayında ailenin geçim kaynağı sona erdirildi haşhaş ekimi. Haşhaş çok ilginç bir madde. Her şeyiyle kullanılıyor. 1 Temmuz 74'te Ecevit Erbakan hükümeti haşhaş ekimini serbest bıraktı. Şimdi Amerika tam 73'te Vietnam'da yenilgiyi kabul etmişti. Tam bir travma yaşıyordu. Küçücük bir devlet Amerika'yı ezdi açıkçası. 59 bin ölüleri var, 300 bin yaralıları var. Bir sürü de ruh hastası insan oldu Gazi adıyla. Arkasından 20 Temmuz'da da Ecevit Erbakan hükümeti uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hakkımızı kullanıp adaya çıktı. 15 Ağustos'ta ikinci dalga geldi ve adanın %37'si Türkiye'nin kontrolü altına girdi. Amerika ambargo uyguladı. O dönem hükümet değişti. Birinci MC kuruldu. Yani bazı ön yargıları da kırmak gerekiyor. Birinci MC kim? Birinci MC Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan. Bir de o dönemde CHP'den ayrılan Cumhuriyetçi Güven Partisi mi ne vardı? Birinci MC'de Evet, onlar. evet, evet, evet. Bunlar Amerikan ambargosuna karşı iki tepki verdiler. Biri, Kıbrıs'ta devlet kurdular. Kıbrıs'tan çekil diyor Amerika. Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurdular. Çok delikanlıca bir tavır. İki, ambargo devam etti. Bunun üzerine 24-25 Temmuz filan Türkiye'deki Amerikan üs ve tesislerine el koydular. Bu çok bizim dış politika tarihimizde e, yani onurlu sayfalarımızdan biri. 21 tane Tabii. Amerikan üs ve tesisi kapatıldı. Amerika bunun üzerine kapatılan tam da o yıl Haziran ayında Helsinki Nihai Senedi imzalandı. Amerika ile Sovyetler karşılıklı olarak bu
silahlanmayı denetleyecekler. Onun için üslere ihtiyacı var. Türkiye'de de üsler kapandı. Bunun üzerine İran'a kaydılar. İran ne? Bu ara televizyonlarda çok sık tekrarlanıyor. İşte 53'te Musaddık'ı darbeyle devirdikten sonra Şah'ı getirmişler. Şah onlara hizmet eden bir yönetici konumunda. İran'daki Amerikan üsleri genişletildi. Türkiye'deki daralmanın yerini İran'da genişletilmiş üsler aldı. Ama 78'de İran allak bullak. Şah'a karşı kitle eylemleri gelişiyor. Her siyasi görüşten muhalif unsurun ittifakı temeli geniş kitle eylemleri filan başlıyor. Bunun üzerine biz de ambargoyu kaldırdık dediler. Ecevit hükümeti vardı. Üsleri açın dediler. Üslerin bir kısmını açtı Ecevit, hepsini açmadı. Şubat başında 79'da Hümeyni İran'a geldi ve bütün üsleri kapattı ve en büyük şeytan Amerika'dır diye başladı. Yani şimdi hep işte 47 yıl önce denilen olay Şubat başında 4-5 Şubat'ta filan Fransa'dan Hümeyni geldi ve olaya el koydu. Şimdi o süreçten itibaren işte Türkiye'de iyice tırmanan bir sağ sol kavgası var ve bütün bunların arkasında Amerikan emperyalizmi var. Hı hı. Evet hocam, milliyetçi mukaddesatçı kesimin şu anda o boyutuyla bir yansımasını görüyor musunuz? Daha mı ağır bir hale geldik yani? Yani ben Onu sorayım. şunu düşünüyorum. Bir kere e, İslamcı hareket içinde bu hizmet hareketi denilen vatan haini ve terör örgütünün teşhir olması bu birçok insanı sorgulamaya itti. Çünkü bu 2016 yılındaki 15 Temmuz ayaklanma girişimine kadar bu Fethullahçı casusluk ve terör örgütü hizmet hareketi olarak biliniyordu. Alnı secdeye değen namuslu, iyi niyetli Müslümanlar olarak biliniyordu. Bunların nasıl esasında Amerikan'ı casusları oldukları ve terörist oldukları açığa çıktı. Bir kere hani alnı secdeye değen anlayışı ya bunlara belli olmaz. Bunların arkasında neler vardır sorgulatmaya başladı. İkincisi eskiden İslamcı tarikat ve cemaatler e, onların mensupları halkın içinde yaşardı. Bir sınıf farklılaşması yoktu. Yani 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda işte ben tanıdığım amca dediğimiz nurcular falan vardı oturduğumuz mahallelerde. Bizim gibi yaşarlardı. Öyle ayrı çok zengin olanları aralarında yoktu. Zengin, yoksul mahallede bile çok belli olmazdı. Ama son 20-25 yıllık dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde bu toplumsal kutuplaşmada bazı kesimler çok büyük paralar kazandılar. Konya'da yapılan bir doktora tezi çalışması var. E, Bir fabrikatör var. Fabrikatör işçi alacak. Kendi temasta bulunduğu tarikattan işçi alıyor. İşçiler patrona abi diye bakıyorlar ilk başta. Başlarında onları daha yoğun çalıştırmaya yönlendiren bir usta başına falan gerek olmadan ya abi ayıp olur. Allah bizi gözetliyor. Yanlış yapmayalım diye çalışıyorlar. Fazla çalışmaya, fazla mesaiye kalıyorlar. Öyle ücret pek istemiyorlar. Bunun karşılığında da Ramazan'da iftarı patronla birlikte yapıyorlar. Cuma namazlarında aynı camiye gidiyorlar filan. Zaman geçiyor. Patron o kadar büyük paralar kazanıyor ki işte kızına jip alıyor. Bir süre sonra o iftarlar ortadan kalkıyor. Bir süre sonra aynı camide cumaya gitmekten de vazgeçiyorlar filan. İşçilerde de bir süre sonra ya bir şeyler farklı oldu diye bir davranış farklılaşması ortaya çıkıyor ve kendi çıkarlarını korumaya başlıyorlar. Şimdi Türkiye'de eskiden İslamcı dediğimizde son derece sade yaşayan,
Evet. mütevazı, Hı e, hı. efendi kendi halinde insanlar, tamam bir tarikat mensubuysa ne yapalım, o da öyle denirdi. Ama şimdi altlarında çok yüksek paralarla alınan jipleriyle, e, ayrı bir yaşam tarzıyla, e, böyle bir ayrı toplumsal sınıf ortaya çıktı. Eskiden bir yerdeki bir haber yayılmazdı. Şimdi işte X var, eski Twitter'ı var, Instagram'ı var, Facebook'u var. Haberler çok kolay yayılıyor. Yani kimse gelişmelerden bir haber değil. E, Hı. Ve insanlar şundan giderek rahatsız oluyorlar. Yani e, emekli yoksullaşıyor, emekli geçinemiyor, asgari ücret çok düştü, şu bu filan. Buna karşılık 50 bin dolarlık çanta taşıyan bilmem kim, bilmem kimin kol saati 700 bilmem kaç liraymış filan, akıl almaz rakamlar. Evet, evet, Geçen evet. bir arkadaş anlattı. Yani öyle rakamlardan söz etti ki milyon dediğinde önce Türk lirası sandık. Meğer dolardan söz ediyormuş. Bir yerlerde yapılan işler filan diye. Şimdi o zaman insanlar sorgulamaya başladı. 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda sorunu olan ve bir tarikata katılan kişi kendisi gibi olanlarla birlikte inancı doğrultusunda bir yaşam sürmeye çalışıyordu. Şimdi bir tarafta akıl almaz zenginlikler yaşayan ama kendini İslamcı olarak belirten ama İslamiyet'in temel ilkelerine de pek uymayan şeyler var. Yani şöyle söyleyeyim, ben Ali Şeriati'nin Ebu Zer kitabını çok severim. Ali Şeriati İranlıydı. Evet. E, Hı hı. Şey tarafından, İran istihbarat tarafından Şah döneminde öldürüldü. Ebu Zer diye çok güzel bir kitabı var. Orada e, Ebu Zer, yani Ebu Zer el-Grafi tam adıyla, e, ilk Bedevi Müslüman olan, Hazreti Muhammed'e biat eden beşinci kişi olduğu söylenir. Mal mülk biriktirmiyor. Sizi yaratan Allah'ın sizin rızkınızı vereceğinden kuşkunuz mu var ki para mal biriktiriyorsunuz diyor. Esasında İslamiyet'te e, ihtiyacın dışında olan her şeyin dağıtılması lazım. İslamiyet'in Hı. kurallarından biri. Bir sure vardır, şimdi tam adını hatırlayamıyorum. O biriktirdiğiniz altınlar kızartılıp sağınıza solunuza yapıştırılacaktır filan diye. Yani öyle biriktirmeye filan karşı bir sürü Karşı. şey vardır, yani sure vardır. Şimdi eskiden Müslümanlar arasında bunları savunanlar yoktu. Şimdi onları savunanlar da var. İhsan eli açık mesela bunlardan biri. Bunlar hep Evet, evet, namuslu insan. evet, E, evet, evet. Doğru. Açıkçası onlarla daha iyi bir dünya kurmak için e, açıkçası bir baskı olmadan konuşabildiğiniz, saygı Hı duyduğunuz insanlar var. Eskiden bunlar yoktu. Yani hı. Hı. eskiden, benim uzmanlık alanı değil ama işte Nakşibendilerin bilmem kine kolu bilmem. Şimdi insanlar şeyi görüyor, yani şeyh denilen kişi, şeyh ölünce üç çocuk mal mülk kavgasına düşüyorlar. İşte Menzil tarikatında olduğu gibi, yani birbirlerine söylemedikleri laf kalmıyor filan. Şimdi o zaman insanlar hiç kimse aptal değil, sorgulamaya başlıyorlar. Yani e, daha önce söylemişimdir, İslamiyet'te, yani insanlık tarihinin en böyle önemli çağrılarından biri Fatiha suresinin beşinci ayetidir. Hı Fatiha hı. suresi beşinci ayeti diyor ki, Rabbim senden başka kimseye kulluk etmem, senden başka kimseden medet ummam, yardım ummam. Bu insanlık tarihinin bence en devrimci çağrılarından biri. Bu İslamiyet'in özü. Ama diğer taraftan Menzil tarikatına bakıyoruz. Şeyhin elinde ip var, bilmem kaç kişiye o ip aracılığıyla günah çıkartıyor. Hristiyanlıkta olan uygulama. Şimdi insanlar bir dönem buna inanıyorlar ama diyelim eğer birileri ona, ya kardeşim günde 5 defa namaz kıldığında, vakit namazlarında Fatiha suresini okuyorsun. Onun beşinci ayetini de, mealini bir oku.
ve kimseye kulluk etme. Padişaha, halifeye, patrona, kadınsan erkeğine kulluk etme. Parti liderine kulluk etme. Bilmem ne şeyhine kulluk Evet. etme. O kadar devrimci bir çağrı ki o. Yani bunları eskiden tartışamazdık. Şimdi mesela konuşabiliyoruz. Ben İslamcı arkadaşlarımla konuşabiliyorum. Başı bağlı kadın arkadaşlarla konuşabiliyorum. Başını bağlasın, hiç derdim değil benim. Yani nasıl Hindistan'da birileri başına sarık sarıyor, o Hı. olmadığı inancı zedelenmiş kabul ediyor. Tamam, saçını göstermesin, derdim değil, ama birine de kulluk etmesin. İnandığı dinin çok önemli bir suresinin 5. ayetindeki Rabbim senden başka kimseye kulluk etmem, senden başka kimseden medet ummam, yardım ummam diye 5 defa okuyorsa, her cenazede okuyorsa onu da yerine getirsin. Bunu mesela eskiden söylediğinde kafir misin diyebilirlerdi. Onun için ben şöyle umutluyum. Yani birçok insan bunları sorgulayabiliyor. Eskiden bunların gündeme getirilmesi, konuşulması bile yani kavga, dövüş, kan çıkardı. Ama Hı. şimdi konuşabiliyoruz. Ben o nedenle milliyetçi, mukaddesatçı denilen cenah içinde de artık çok ciddi e, değişiklikler olduğu kanısındayım. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi içinde bu e, bir sürü tartışma yaşanıyor. Bunu söylerken yani ben ülkücü arkadaşlarımla da konuşabilen, onları rencide etmeyecek bir biçimde ya ne oluyor diye sorabilen bir ilişki içindeyim. Mesela rahatsız insanlar, yani Miskin Genel Sekreteri vardı, Mete Beşen, abi dediğim bir insandı. E, Mesela o şeyi söylemişti, ya bak ben Türkçüyüm, adım bile Mete demişti. Mete abi Hı. işte 6-7 ay kadar önce vefat etti. Yani mesela o mukaddesatçı değildi, Türkçüydü. Hı. Yani ve bu tür çok insan var. Eskiden sorgulamayan birçok insan bugün sorguluyor. 1960'lı yıllarda daha televizyon yok. 66-67'de İstanbul yayına başlamıştı. Sadece TRT bir kanaldan filan. Şimdi herkes her şeyi kullanıyor, Paylaşabiliyor. Tabii. paylaşabiliyor. İşte TikTok, Evet. ben bir kullanmadığım bir sürü şey onlar kullanıyor. Hocam ben son olarak hani şunu netleştirmek için soruyorum. Şimdi İslamcı kesim zenginleşti ama orada bir blokaj var. Yani orada bir AKP altında bir toplanma var, öyle söyleyeyim. Yani bunun kemikleşmiş oyları oluştu. Bu zenginleşen iktidarın çevresi de zenginleşti çünkü. Ancak burada milliyetçi mukaddesatçı veya işte Türk İslam sentezi gibi, belki de değil mi hocam, çevirebileceğimiz günümüzde ki kesimde bir ayrışma var. Öyle gözüküyor. E, Ya da bir kimlik kaybı var. Bunların bir bölümü AKP'ye mi kaynadı? Bir bölümü eridi mi? Çünkü şu anda özellikle güttüğü politika iktidarla aynı. Yani daha İslamcı bir siyasi partiyle aynı. Ama ortada sadece adı kaldı. Öyle söyleyebiliriz. Özellikle son yürütülen işte çözüm süreci kapsamında yürütülen çalışmayla beraber. Dolayısıyla orada bir ileride bir gelecek görüyor musunuz? Bu acaba şöyle bir ayrışmaya mı gitti insanlar burada? Evet, İslamcı kesim AKP'ye doğru kaydı. Atatürkçü kesimde ne bileyim Ümit Özdağ gibi daha böyle merkeze Atatürkçü, daha çağdaş bir tarafa mı kayacak? Ya da Atatürkçü olanlar ve olmayanlar gibi toplumda daha net bir sınıf mı oluşacak? Nasıl görüyorsunuz hocam? Ya ben bir kere birçok insandan farklı olarak Türkiye'nin geleceğini çok parlak görüyorum. Çünkü belli şeyler yaşanmadan öğrenilmiyor. Kimseye siz bir şey öğretemezsiniz. İnsanlar yaşayarak öğrenir. Tek öğretmen var, hayat, hayatın kendisi. Bir bu. İkincisi de bizim insanımız aptal değil. Son derece uyanık, kısa vadeli çıkarını çok iyi bilir ve gelişmeleri değerlendirebilecek zeka düzeyine ve birikime sahiptir. Şimdi bu koşullarda bir, Amerika'nın artık 1950'li, 60'lı, 70'li yıllardaki gibi Türkiye'yi etkileyebilme gücü ve halkın bu konuda Amerika'ya sempatisi söz konusu değil.
Yani 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda işte o Süleyman Bey'in aktardığım metninde olduğu gibi Sovyet düşman, Moskov komünist bizi yok edecek, dostumuz Amerika. Öyle bir olay yok. Dünyada Amerikan karşıtlığının en yaygın olduğu, en yüksek oranda olduğu ülke galiba Türkiye. Yapılan araştırmalar, hele hele şu Amerika'nın, İsrail'in, Siyonizmin vahşeti karşısındaki tavrı filan. Yani şimdi eskiden olsa Amerika'ya karşı çıkıldığında vay sen komünist misin denirdi. Şimdi Amerika'ya karşı, Amerika'yı savunan ben çevremde kimse görmüyorum. Hiç Yani kimse yok. Yok aslında hiç kimse yok. Evet. yok öyle bir, o zaman Amerika'nın buraları yönlendirme olanağı yok. Avrupa Birliği bir dönem Türkiye'nin bu tür, mesela Alman İslamı diye bir olay ortaya çıktı, bir ara kitap filan yayınlandı. Almanlar Köln'de milli bu grupların birinin merkezi Köln'dedir. Ben ziyaret de etmiştim orayı. Hı hı. Milli Görüş'ün merkezi, müthiş bir külliye vardır Köln'de. E, Benim de Hasan Bey diye Avrupa temsilcisi tanıyordum. İşte bir toplantı için gittiğimizde oraya da uğradık. Hasan Bey'in soyadını hatırlayamadım. Ee, Onu filan da bulduk. Hani konuştuk ettik. Almanlar mesela destek veriyordu. Onlara devletten para yardım filan oldu. Peki Avrupa Birliği Türkiye'de bugün etkili bir çaba içinde mi İslamcı kanattan? Yok. Bizim İslamcı kanat Avrupa Birliği'nde ne olduğunu büyük ölçüde öğrendi. Bir de Avrupa Birliği işte kendi içinde ciddi sorunlar yaşıyor. Hı hı. Anayasa yıllar önce kabul ettiremediler. Avrupa Birleşik Devletleri doğrultusunda gelişmeye çalışıyorlardı. Olmadı. Şimdi Amerika ile ilişkilerde bozulunca ciddi sorunlar. Bir kere dış destek İslamcılara yok. Suudi Arabistan'dan rahmetli Uğur Mumcu'nun ortaya çıkarttığı Aramco aracılığıyla kaynak aktarılması, İslamcı cenahı e, Suudilerin etkilemesi, onda da ciddi bir durulma var. Yani bir dönem Suudi Arabistan çok önemsenirdi İslamcı kesim içinde. Şimdi Suudilerin İsrail'le ilişkileri, Amerika ile ilişkileri nedeniyle orada da bizi rahatlatan gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Siyasal iktidar İslamcı bir çizgi izleyebilir. Ama mesela şeye bakıyorum ben. Son 5-6 yıldır Ankara'da Ramazan'da bir baskı hissettim mi ben? Hayır, hiç hissetmedim. 70'li yıllarda Anadolu kentlerinde Ramazan'da bütün lokantalar kapanırdı. Alevilerin olduğu yerde genellikle bir kahvenin camları gazete kağıdıyla kapatılır. Alevi arkadaşlarımız orada çayını içer filan da, ama yani lokanta açık olmaz Anadolu'nun birçok kentinde. Yani ben son 5-6 yıldır, yani mahallede de öyle bir baskı da yok. Hani biz de saygısızlık etmiyoruz. Hani oruç tutan, tutmayan, yani tutup kimseyi rahatsız edici bir, ama sokakta sigara içenler, simidini yiyenler, yani Hı hı. mesela Konya'yı anlattı biri, lokantalar açık oluyormuş Ramazan ayında da. Yani bütün bunlar Atatürk'ün yeniden keşfedildiği bir sürece gidiyoruz gibi geliyor. Türk milleti Atatürk'ü yeniden keşfediyor. Nedir? Namazını kılan kılar, ona biz Allah kabul etsin deriz. Orucunu tutan tutar, Allah kabul etsin deriz. Orucunu tutmayana oruç tutan yan gözle bakmaz. O da onu, yani eskiden bu topraklarda Paskalya'da Hristiyanlara hediye giderdi filan, anlatırlar öyle. Tabii. Yani Hı biz hı. kendi içimizde bunu zaten çok daha önce yapmışız. Yani işte Aleviler aşure Hı yaptığı hı. zaman gönderir filan. Yani çok daha hoşgörülü, e, şey de çok önemli, onu da söyleyeyim de öyle bitireyim. Tabii. Eskiden kadın köyden şehre göç ettikten sonra kadını bir çocuk doğuran ve erkeğine hizmet eden bir uşak derecesine indirmek isteyenler vardı. 2002 yılında sigortalı kadın işçi sayısı 1 milyondu. Şimdi 6,5 milyon civarında. Hayat kadını ücretli olarak çalışmaya zorluyor.
Yani o otur evinde 3 tane 5 tane çocuk yap, bana da hizmet et deme imkanı kalkıyor bir erkeğin. Evet, İhtiyaçlar evet. diyor. Kadınlar çalışma hayatına katılıyor. Çalışma hayatına katılınca çalıştığı iş yerinde farklı kökenlerden, farklı inançlardan, farklı siyasal görüşlerden insanlarla tanışıyor. Hep evinde kalsa kendisine söyleneni kabul etmek zorunda. Dünyası o. Ama şimdi kendisine dayatılan tek boyutluluğu ve ön yargıları aşıyor. Yani ben başı bağlı işçi temsilcileri gördüm, kadın arkadaşlar. Vallahi son derece militandılar. Grevde başı bağlı namazında kılan, ihmal etmeyen vakit namazları şey dışında, çalışma dışında kadın arkadaşlar gördüm. Vallahi mücadeleciydiler ve işte yani iş yeri sendika temsilcisi olan kadın arkadaş şu başını bağlıyor, o bağlamıyor diye ayrım yapmıyordu. Birlikte olursak güçlüyüz diye bakıyordu. Hı hı. 2002'de 1 milyon sigortalı kadın işçi var. Şimdi 6,5 milyon sigortalı kadın işçi var. Bir de bir sürü kayıtlarda gözükmeyen kadın işçi var. Hayat bizden yana. Hayat Evet. kadını evde hizmetkar ve doğurma makinesi yapmak isteyenlere şamarı indirip duruyor hayatın kendisi. Onun için Evet. ben birbirine daha çok hoşgörüyle yaklaşan, karşılıklı saygı temelinde farklılıkları kabullenen bir toplum doğrultusunda ilerlediğimizi düşünüyorum. Ha, bu acısız olmuyor ama mesela bugün 23 Nisan'da ben Ulus'taydım. E, Cumhuriyetçi Üniversiteliler diye bir grupla. Üniversiteliler Ankara dışından gelmişti. Mustafa Kemal'in askerileriyiz diye slogan atıyorlardı. Başı bağlı 6-7 tane de genç kızımız vardı. Hı Mustafa hı. Kemal askerleriyiz diye slogan atıyordu. Ve yani çok beni mutlu kılan bir şey. Ne güzel. Başı bağlı olsun olmasın ama bir dönem dışlanan, tavır konulan bir kesim Anıtkabir'e gidiyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan da atıyor. Bu vatanı, cumhuriyeti de savunuyor. Bunlar hep çok dıştan bakıldığında pek bazen görülmeyen çok olumlu gelişmeler diye düşünüyorum. Onun için ben Türkiye'nin geleceğinin tabii ki sıkıntı yaşıyoruz ama sıkıntısız da olmuyor ki bu işler. Yani ama e, bizim Türk milleti olarak bir nasıl şimdi şey diyoruz İranlılar İran-Irak Savaşı 8 yıldı bunlar dayanma gücüne sahiptir. Bizim de bir Hı hı. dayanma gücümüz var. Hı Yani hı. biz dayanırız. Bu topraklardaki insanlar dayanır. Ve ben şeye yani o okula saldırıldığında bir kadın matematik öğretmeni kendini atıp Evet. çocukları korudu ya. Yani bu Amerika'da böyle olmaz. Amerika'daki bir öğretmen ya da Avrupa'daki bir öğretmen saldırı oldu mu kaçar ya da çocuklara tamam çıkın der ama yani bu Türk milletinin bir özelliği. Kadıncağız yani ne kadar saygı duydum. Çoluk çocuk sahibi matematik öğretmeni ve öğrencileri ki akrabalık bağı yok bir şey yok onların üzerine kapanıyor onları korumak için. Ya bu millet müthiş bir millet böyle olduğunda ve hala koruyoruz bu özelliklerimizi. Evet. Ya Evet. Tabii hocam rahmetli doğru. saygıyla anıyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Bunlar hep umut veren Tabii hocam şeyler. yani şöyle bir dönem tabii dini siyasete alet etme veya bu iktidarla beraber ilk 5 yılında sadece türbanı tartışılması yani bunun siyasete alet edilmesi çok sıkıntı yarattı. Yoksa bireysel olarak hiç kimsenin bu toplumda birbiriyle bir kavgası yok. Kadınların hiç yok zaten. Ama işte tarikatlar, cemaatler işin içine girdi mi ve siyasete din alet edilince bu tip şeyler alet edilince şekli olarak bakılınca bu tartışmalar yaşandı Türkiye'de. Evet. Buna karşı da devlet bir refleks geliştirdi diye düşünebiliriz belki. Yani ben umutluyum. Bu ön yargıların bir süreç içinde kırılacağı ve bu topraklarda Atatürk'ün yeniden keşfedilerek Atatürk'ün farklı yanlarıyla, yönleriyle ne kadar yani gerçekten insanlık tarihinin en önemli yani 3-5 kişisinden biridir. Yeniden keşfedilmesiyle Türkiye'de milli birlik, bütünlük sağlanacak gibi geliyor. Mesela eskiden dediğim 10-15 yıl önce
Ben okuldayken dikkat ederdim. Başı bağlı kızlar birlikte yürürdü, başı bağlı olmayanlar ayrı yürürdü. Son 3-5 yıldır şeyi görüyorum. Başı bağlı olan olmayan birlikte Tabii. geziyorlar, ediyorlar, sohbet ediyorlar falan falan. Yani o ön yargılar aşılıyor. Hı E, hı. Her tarafa üniversite açtılar. Bir sürü zararı var da bir yanıyla da bir sürü bölgenin insanını böyle bir araya getirdiler. Böyle de bir olumlu yanı var diye düşünüyorum. Evet hocam. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz tabii 80 öncesindeki gibi sağcılık solculuk gibi siyah beyaz değil tabii ki hayatımız. Hani orada siyah beyaz gibiydi. Sağcılar ve solculardı. Şimdi daha farklı bir bakış açısı var. Söylediğiniz gibi insanlar bir kaynaşma içerisinde, kültürel bir kaynaşma olarak da belki görebiliriz veya işte Atatürk'ün insanları Atatürkçülükte insanların birleşmesi olarak da çok doğru bir tespit bu. Belki böyle buna ihtiyacımız var gerçekten de. Evet hocam. Çok teşekkür Evet. ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür Yorumlar ederim. İyi için. akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.